Bugün ilk defa tek başıma video çekiyorum. Çok değişik bir duygu ve insan tek başına olunca ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü şimdiye kadar hep eşimle çektim videoları. Ama onu bugün işe yolladım. Biz buraya geleli bir ay oldu artık. Yani tam bir ay değil de bir ay olmak üzere. Ve Ufuk iş buldu. Bu işte Uber'de kuryelik yapacak. Dün ilk iş günüydü. Yani söylediğine göre adresleri bulmak falan kolaymış. İlk defa evde tek başımayım bu arada buraya geldiğimizden beri. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Ben de dedim ki bugünü bir işte Almanya'da bir gün videosu çekerek geçireyim dedim. İlk defa kendim video çektiğim için biraz değişik hissediyorum ama buna zamanla alışırım bence. O yüzden ilk videonun günahı olmaz diye düşünüyorum. Bugün yapmam gereken bazı şeyler var. Mesela Blender çalışmam lazım. Ben Temu'dan bir tripod aldım yaklaşık 5 euroya. Ve bu tripod ayağını böyle uzattığınız zaman çok fazla böyle titriyor, sallanıyor falan. O yüzden videoyu çekerken sallanabilir telefon. Umarım çok rahatsız edici olmaz. Bir kahve yapacağım derse başlamadan önce. Şöyle Starbucks'ın küçük kahve makinesi için kapsülleri var. Bunlardan evde vardı zaten ama onu bitirdim ve yenisini aldım. Şöyle değişik şuruplar aldım. Bunları ilk defa kullanıyorum bu arada. Yani içtiğim kahvenin böyle daha çok Starbucks'taki gibi olsun diye aldım bunları. Tatlı kahve seviyorum ve sadece hani sütle şekerle çok da tatlı olmuyor ya da yani aroması güzel olmuyor. O yüzden bunları aldım. Bu markaları ilk defa gördüm zaten Almanya'da. İkisini de denedim. İkisi de güzel. Bu arada çalışmaya başlarken size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum, İngilizce öğretmenliği bölümünden. Ama ben hiçbir zaman bu bölümü okumak istememiştim. Aslında tercümanlık okumak istiyordum ya da İngiliz edebiyatı okumak istiyordum. Zaten lisede dil bölümündeydim. Ama öğretmenlik yapmayı hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü bir şey öğrenmeyi seviyorum ama öğretmeyi sevmiyorum. Öyle bir sıkıntım var. Altın bilezik olur dediler. İşte mesleğin garanti olsun falan dediler. Öylelikle İngilizce öğretmenliği seçmek durumunda kaldım ve hiç istemeyerek okudum bu bölümü. Sonrasında zaten İngilizce öğretmenliği yapmayacağımı biliyordum. Sadece ne yapacağımı bilmiyordum. Sanırım üniversitenin son sınıfı oyun oynamaya başladım. Zaten böyle mobil oyunlar falan oynuyordum eskiden ama bilgisayardan pek oyun oynamamıştım. Hani GTA falan hariç. Hiç böyle Steam yükleyip de ya da Epic Games'i yükleyip de değişik oyunlar oynamadım. İlk defa Steam'i yükledim ve oradan farklı oyunlar oynadım. Mobilden Life is Strange oynamıştım ben. Onu bilgisayarda oynadım sonradan ve resmen oyunlara aşık oldum o oyun sayesinde. Sonra Detroit oynadım. İşte Red Dead Redemption 2 oynadım. Bu oyunlar zaten beni oyunlara bağımlı hale getirdiler. Sonrasında dediğim gibi Almanya'ya gelmek zaten istiyorduk. Yüksek lisans yapabilirim diye düşündük. Hem böylelikle kariyerimi de değiştirirdim. Başka bir alana geçerdim. Yüksek lisans bölümlerini araştırdık. Ve şu an okuduğum okulu buldum. Eğer Almanya'ya gelip de kendi alanınızda değil de başka bir alanda okumak istiyorsanız özel bir üniversite tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü devlet üniversitesine gideceğiniz zaman lisans bölümünüzle uyumlu olması gerekiyor seçtiğiniz bölümün. Ben de bu yüzden özel okul tercih ettim. Özel okulların bölümlerini de araştırırken karşıma Game Design bölümü çıktı. Ama Game Design ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum yani. Ne Unity olsun, ne Unreal Engine olsun bunlarla ilgili hiçbir tecrübem yok. Ama buna bir yıl önce falan karar verdiğim için o zaman Blender öğrenmeye başladım. Yaklaşık da bir yıldır Blender yapıyorum ama kendimi veremedim çalışırken. O yüzden de dedim ki hani Almanya'ya gelince daha fazla çalışırım, daha hızlı öğrenirim. Çünkü daha çok vaktim olacaktı burada. Biraz kendimden bahsettiğime göre ders çalışmaya başlamam lazım.
geldim. Şimdi aldığım şeyleri göstereyim. Bir de ne kadar tuttuğunu göstereyim. Yarım kilo domates, bir tane makarna, 400 gram kıyma, şöyle 320 gram et, bir tane sandviçe koymak için şöyle dilimli kaşar aldım. 2 tane salam aldım. 2 tane çikolata. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle göstereyim. Bunları ilk defa deneyeceğim. Şöyle 2 tane kocaman salatalık. Bunların tanesi galiba 89 kuruştu. Tam emin değilim. Bakacağım şimdi fişten. Bir de şöyle yaklaşık 1 kilo muz aldım. Bu kadar. Ve bunlar toplam 30 euro tuttu. Bu aldıklarım arasında en pahalı şeyler et ve kıyma tabii ki. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum. Bitmek üzere. Galiba bu şekilde bırakacağım çünkü çok yoruldum. Saatlerdir bununla uğraşıyorum. O yüzden artık bırakıyorum. Eğer son videomu izlediyseniz orada şundan bahsetmiştim. Benim Türkiye'de bir oyun setup'ım vardı, bilgisayarım vardı. Onu sattım ve burada yenisini diziyorum. Tabi burada laptop'um var sadece. Ama Instagram'da içerik ürettiğim için bazı markalar bana ürün yolladı ve bu da onlardan birisi. Bununla beraber 2 tane controller'ım oluyor. Şimdi bunu gelin beraber açalım. Bunlar çok tatlı değil mi? Bunları hemen takmam lazım. Ama bunları takmak genelde zor oluyor. Bakalım. Evet, bunu da taktım. Böyle çok tatlı bir controller bence. Kablosunun da pembe olması çok güzel olmuş. Size bu kitabı göstermiştim diğer videolarımdan birinde. Bunu Talya diye bir kitapçıdan aldım. Bunda böyle resimli bir şekilde böyle hikayeler, masallar falan var. Çocuklar için bir kitap. Ben bundan Almanca çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum diye merak ederseniz eğer. Şu şekilde bilmediğim kelimeleri altına anlamlarını yazıyorum ve işte bazı cümleleri Gemini'ye ya da ChatGPT'ye yazıp işte o cümlede geçen kalıpları falan bana öğretmesini istiyorum. Ya da işte o bilmediğim kelimeleri cümle içinde kullanıyorum. Yazıyorum deftere. Anlamlarını da yazıyorum yine ayrı bir deftere. Şöyle bir defter. Bu şekilde çalışıyorum. Gidip de bir gramer kitabı falan almadım. Çünkü o şekilde çalışırsam dilden soğurum diye düşünüyorum. Zaten Almanya'da yaşadığım için Almancayı öğrenmek Türkiye'de yaşayıp da öğrenmekten daha kolay olacak. Çünkü herkesin de dediği gibi bir dili öğrenmek için orada yaşamak gerekiyor. Aslında gerekmiyor. Sadece o şekilde daha kolay öğreniyorsunuz. Çünkü ben İngilizceyi öğrenirken gidip de Amerika'da yaşamadım. Ama bu şekilde çalışmak gerçekten çok eğlenceli. Bunu size de tavsiye ederim. Bu kitap mesela eğer Almanya'daysanız Talya'da bu çocuk kitapları bayağı bir indirime girmişti. Şu anda öyledir büyük ihtimalle. Mesela bunun normal fiyatı 25 euro. Ben bunu 8 euroya aldım. Ve çok kalın bir kitap. Şimdi Almanca çalışacağım. Saat 7 oldu. Bir saate falan eşim gelecek. O yüzden bir yarım saat falan ders çalışmam lazım. Sonra da yemek yaparım büyük ihtimalle.